Arkadaşlar merhaba, hepinize günaydın. Bugün işe gitmeden önce sizlerle altının ons fiyatındaki gelişmeleri ve gram altınla ilgili beklentilerimi paylaşmak istiyorum. Ama bu analizlere geçmeden önce kısaca sizlerden birkaç tane isteğim olacak. Birincisi tabii her zaman söylediğim gibi kanalıma abone olduğunuz için ve yorum yaptığınız için teşekkür ederim. Sorularınızı hızlı bir şekilde cevaplamaya çalışıyorum. Eğer sizler de bu videoyu ilk defa seyrediyorsanız sizler de kanalıma abone olabilir ve bundan sonraki yayınlara daha hızlı ulaşmak için de zili işaretleyebilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir isteğim, ben daha önce videolarda daha çok grafikleri kullanmaya çalışıyorum ama grafik koyduğum videoların çok fazla izlenmediğini görüyorum. Hemen sağ yukarıda bir anket paylaşayım sizlerle. Bundan sonraki yayınların grafik mi yoksa sadece benim böyle anlatım mı istiyorsunuz? Onu cevaplarsanız sevinirim. Eğer mobilden giriyorsanız yukarıda i işareti var. İ işaretine bastığınızda beklenti anketi çıkacaktır. Son olarak da bu videoları yurt dışından izleyen yabancı ya da Türk yatırımcıların olduğunu görmekteyim ama tabii onların hangi amaçla izlediklerini bilmiyorum. Sizler de eğer bu videoyu seyrediyorsanız, yorum yazarsanız ve görüşlerinizi de bildirirseniz teşekkür ederim arkadaşlar. Gelelim gram altınla ilgili gelişmelere. Ondan sonra da altın ons fiyatındaki gelişmeleri aktaracağım. Çünkü birçok yatırımcı gram altınla ilgili gelişmeleri daha çok takip ediyor ama hem FX piyasasında hem de VWAP piyasasında işlem yapanlar da altın ons fiyatını takip etmekteler. Eğer isterseniz hemen ben açıklama bölümünde de hangi dakikalarda gram altını, hangi dakikalarda da ons altını anlattığımı sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Gram altın son birkaç gündür 245 lira üzerinde durmaya çalışıyor. Hatta orada da bir yön arayışı söz konusu. Ancak dolar TL'nin 5.95 üzerinde kalmaya çalışması, işte dün yapılan açıklamada ABD Başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmelerinin gerçekleştiği S-400 ve F-35 savaş uçakları ile ilgili yeni bir çalışma planının olacağı belirtildi ama ABD tarafından herhangi bir açıklama gelmemiş olması çok da fazla kurları etkilemedi. Sadece açıklama sırasında ufak miktarda geri çekilme olduğunu gördük. Bu hafta hem Nisan ayının sonu olması sebebiyle hem de Mayıs ayının başlangıcı olması sebebiyle ekonomik takvim açısından oldukça yoğun. Bu verileri de bir taraftan bekliyor. Bugün biliyorsunuz saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan gelecek olan enflasyon raporu açıklanacak. Bunun sonrasında yapılacak olan basın açıklamasında piyasanın aslında istediklerine cevap verecek mi, vermeyecek mi konusu söz konusu. Benim beklentim Merkez Bankası'nın ve düşüncem de Merkez Bankası'nın hani bu tip soru cevap kısmında genelde net olarak konuşması. Bunları çok da fazla hani politik cevaplar vermemesi şeklinde. Bugün de biraz daha piyasaları rahatlatıcı, neden bu net rezervlerle ilgili azalmanın olduğunu hani matematiksel olarak da anlatacaklarını düşünüyorum. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu'ndan hani 3 Mayıs'ta açıklanma bekleniyor ama benim beklentim hani 1-2 hafta içerisinde herhangi bir açıklama gelmemesi. Umarım tabii YSK beni şaşırtır, hem de böylelikle hem piyasaları hem de vatandaşları rahatlatmış olur. Bundan sonraki dönemde de herkes hem işine gücüne hem de ekonomisine bakar diye düşünüyorum. Tabii bu dönemde gram altınla ilgili gelişmeler, bizim beklentimiz 245 liraydı. Bu seviyenin hızlı bir şekilde gerçekleştiğini gördük. Bundan sonraki noktalarda yeniden benim hedeflerim arasında 248, 252 lira ve 254 lira seviyeleri bulunuyor. Tabii biz de doğal olarak hedeflerimizi bir miktar daha artırmak durumunda kaldık. İşte dolar TL'de 6.20 beklentileri yavaş yavaş yıl sonuna doğru 6.30'a çekilmeye başlandı. Yani benim de beklentim gram altının 262 lira, 260 lira hedeflerini gerçekleştirebileceği şeklinde. Ama bu dönemde, hatta bugün yapılacak olan açıklamayla beraber belki de dolar TL'de bir miktar 5.87'lere, 5.90'lara bir geri çekilme olursa gram altında da düşüş yaşanacaktır illaki. ABD'den gelecek olan açıklamalara, çünkü çarşamba günü Fed Başkanı'nın konuşması olacak, işte Cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisi, işsizlik datası gelecek. Bu yüzden dolar TL'deki oynaklığın bir miktarda artmaya başladığını görebiliriz. Eğer bugün Merkez Bankası'ndan olumlu bir haber ya da piyasaları rahatlatacak bir haber gelirse burada az önce de belirttiğim gibi 5.87-5.90'lara doğru bir geri çekilme görebiliriz. Bu da azalan altının ons fiyatındaki gelişmelerden dolayı öncelikle 240 liraya, ardından da 237-238 liraya kadar geri çekimi olabilir. Elinde altın olan arkadaşlar çok fazla acele etmesine ya da panik yapmasına gerek yok. Çünkü 245 lira bizim hedefimizdi. Bu hedefi gerçekleştirdik. Uzun vadeli olarak bakmamız gerekiyor sürekli altın işlemlerine. O yüzden hani satayım aşağıdan alayım şeklinde hani maceralara girmek yerine biraz daha beklemeyi tercih edebilirsiniz. Ama illa kar realizasyonu yapmak istiyorum derseniz paranızın
yarısıyla mesela satış yapıp bir kısmı yine altında kalmaya devam eder. Geri çekilmelerdeki alım noktalarını kovalayabilirsiniz. Gelelim altının ons fiyatındaki gelişmelere. Altının ons fiyatı son dönemde 1280 doların üzerine çıkmakta zorlanıyordu. Hatırlayacak olursak geçtiğimiz hafta ABD'den gelen birinci çeyrek büyüme rakamlarının beklentilerden iyi gelmesine rağmen hani satır aralarındaki, satır başlıklarındaki verilerin aslında çok da iyi olmadığını görmekteydik. Bu yüzden de doların yukarı yönlü hareketinin biraz daha yavaşladığını görmekteydik. Diğer taraftan ABD ve Çin arasındaki gelişmeler, işte Çin'den gelen dataların beklentilerden iyi olması, yine ABD'den gelen diğer dataların beklentilerden iyi olması sebebiyle biraz daha güvenli liman dediğimiz altın ons fiyatından kaçışların olduğunu görmekteydik. Bu da zaman zaman 1268 doların test edilmesine sebep oluyor. Şu anda da altın ons fiyatı 1277 dolar seviyesi üzerinde hareket ediyor. Tabii 1268 dolar önemli bir destek noktası. Alım yapacak olanlar için hem bu noktayı takip edebilirler hem de işte şu anda bulunmuş olduğumuz 1277'den bir miktar alıp paramızın tamamıyla değil yine geri çekmeleri gözlemleyebilirler. Çünkü bu hafta gelecek olan hem Çin verileri hem ABD'den gelecek olan veriler daha çok altın ons fiyatında etkili olacaktır. Ancak tabii bu hafta Japonya piyasasının tatil olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Benim genel görüşüm altın ons fiyatında politik gelişmelere bakacak olursak yılın ikinci yarısından itibaren bu gerginliğin ya da bu çekişmelerin biraz daha artmasını bekliyorum. Mayıs ayında ABD ve Çin arasındaki görüşmelerin gerçekleştirilmesi bekleniyor. İşte Avrupa Birliği tarafında yine hem seçim var hem de açıklanan verilerin çok da iyi olmadığını görüyoruz. Bu yüzden yeniden paranın altına yöneleceğini düşünüyorum ya da yine gelişmekte olan ülkelerden çıkıp altına yöneleceğini düşünüyorum. Daha çok da bu politik belirsizlikler belki etkili olacaktır. Altın ons fiyatında 1300 doların geçilmesiyle beraber 1315, 1321 ve 1337 dolar seviyelerine kadar hızlı bir şekilde yükseliş bekliyorum. Belki bu orta ve uzun vadeli olarak düşünebilirsiniz ama tabii benim de genel beklentim altının yıl sonunda 1360 dolarları, 1355 dolarları test etmesi şeklinde. Şu ana kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim.